YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gerçekten çok lezzetli. Patatesli bazlama yapacağız. Çerkezlerin velibah tarifi dedikleri bu nefis ekmeği mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli. İster kahvaltıya, ister sahura pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımızın içine 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket kuru mayayı aldım. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ekledim. Önce güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Karıştırdık. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekliyoruz. 4 su bardağı un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada patates koydum. Haşlanıyor ocakta. 3 tane orta boyda patates kullanacağım. 4 tane haşladım ama 3'ünü kullanacağım. Güzelce ezelim. Sıcakken ezelim, soğukken olmaz. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biber, kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Bütün baharatları bu kadar. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Evet, karıştırdık. Şimdi yumurtadan daha küçük parçalar kopararak elimizde yuvarlıyoruz. Hamurumuz da bu arada mayalandı. Havasını alalım. Evet, şimdi tezgahın üzerine aldım. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şöyle elimize yapışan bir hamur. Sekiz tane beze hazırlıyorum. Veya büyüklüğü size kalmış. İstediğiniz yumuşak bir hamur olduğu için biraz fazla unlamak gerekiyor. Gösterdiğim şekilde açıyorum. Yarım santimden daha ince. Daha sonra unlarından arındıralım. Açmış olduğumuz hamurların içine hazırlamış olduğumuz patates toplarını ekleyelim. Daha sonra gösterdiğim şekilde kapatalım. Yalnız çok hassas davranalım bu aşamada hamura. Çok fazla bastırırsanız patatesler dışına çıkabilir. Elimizde düzelttikten sonra merdane ile veya oklava ile çok hafif üzerinde gezdirelim. Fazla bastırmadan. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bildirim zilini de aktif hale getirirseniz ben tarif paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet, şöyle çok hafif bastıralım. Ezmeden hamurları.
Evet, tavamızı iyice ısıttık. Daha sonra hamurlarımızı üzerine bıraktım. Yine de elimle hafif hafif düzeltiyorum. Tavanın çok iyi ısınmış olması gerekiyor bu aşamada. Çeviriyoruz. Zaten hemen kabaracaktır. Evet, kabarınca üzerine bir parça tereyağı gezdirelim. Bu şekilde tereyağı sürdüğümüz zaman daha çok kabarır. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabardı. Diğer yüzüne de tereyağı sürelim. Ama fazla bekletmeyelim. Diğer tarafına tereyağı sürdüğümüz için yanabilir. Hemen tereyağını sürüp çıkarabiliriz artık tavadan. Evet, gayet güzel oldu, görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi tereyağını görünce hemen kabarmaya başlıyor. Evet, gayet güzel oldular. Mis gibi de kokmaya başladılar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sahur için de düşünebilirsiniz. Pratik oluyor. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.